Bu cam kase yerine normal bardak kullanamaz mıyız? Görsel efektler aynı. Maliyet %70 düşer. Bu efsunlu kıyafet için anka tüyü şart mı? Tavuk tüyü olmaz mı? Bu ejderha ciğeri, anka iliği. Bu kadarcık mı? Bu hiç doyurmaz ki. Ziyafet ve dans sahnesi dekorasyon masrafı. 9.999 altın marakgül. Nerede? Hiç göremiyorum. Param ah. Vade İmparator, şeftali ziyafeti bahanesiyle. Bu emeği perisine çiçek gönderiyormuş. Küçük servet tanrısı, kapa çeneni. Majesteleri, aklınızı mı kaçırdınız? Bu emeği perisi. 10.000 yıllık bir erik ağacından olan bir peri. Bilmelisiniz ki ahşap kafalılar asla aşkı anlamaz. Bu açıkça. Bu tamamen zarar eden bir iş. Sen. Hemen aşağı inip sıkıntı çekmeye git. İnsanların acısını tat. İyi bir ders olsun. Bana böyle şans getiriyordun. Hem de sürekli cimrilik yapıyordun. Bizim Shen ailesi, Liangcheng'de ünlü bir zengin aile. Buraya geldiğine göre, dikkatli konuşup hareket etmelisin. Sakın Shen ailesinin yüzünü kara çıkarma. Shen ailesi. Vade İmparator, beni nereye gönderdin böyle? Orijinal bir anda oldu, taşradan bir yetim. Ataların nikah sözüyle zengin bir aileye gelin oldu. Ama kayınvalidesi tarafından hor görülüyordu. Sonunda altın avcısı. Kuvancil tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldü. Ah Vade İmparator. Bu çok acımasızca. Bu sıkıntı çekmek mi? Bu açıkça 18. cehennem katını yaşamak. Orada ne mırıldanıyorsun? Sana söylüyorum. Wang Ming abla ve ağabeyim çocukluk arkadaşı. Büyükanne seni ısrarla eve almasaydı, çoktan birlikte olurlardı. Şimdi Wang Ming ablanın ailesi yurt dışında. Shen ailesinde kalıyor. En iyisi usludur. Shen ailesi olarak Wang Jing'e gerçekten çok şey borçluyuz. Ona kesinlikle katlanmalısın. Bu bir tür telafi olsun. Tamam anne. Şimdi bana öğüt verecek enerjin var. Shen ailesi iflas ettikten sonra. Benim bu güzel kayınvalidem ve saf baldızım. Annem kız takımı olarak gece kulübünde borç ödemek için dans edecekler. Bir gösteri 80.000. $800 milyon için 12.500 gün dans etmeleri gerekecek. Yani 35 yıl. Ah bu ahlaki çöküş mü? Yoksa insan doğasının çarpıklığı mı? 35 yıllık kariyerini direkt gece kulübüne adadı. Kaynana kolları bacakları yaşlı ama hala gençlerle ön sırayı kapmaya çalışıyor. Ne diyorsun sen? Ama bekleyin. O ağzını açmadı ki. Biz nasıl duyduk? Manding abla. Manding abla. Wang Wing, nereye gidiyorsun? Teyzeciğim. Duo döndüğüne göre, ben gideyim artık. Bir yabancı olarak daha fazla kalsam, kız kardeşimin içi rahat etmez. Ne güzel bir geri çekilme taktiği. Rol yapıyor, üstüne bir de suçu bana atıyor. Boş bir valizle numara yapıyor, zaten gitmeyi hiç düşünmemiş. Neden döner dönmez Manding ablayı hedef alıyor? Yine ne saçmalıyorsun sen? Nasıl boş olabilir ki? Gerçekten boşmuş. Boşmuş işte. Wang Wing. Sen yabancısın. Neye gülüyorsun? Manding ablanın karakterini en iyi ben bilirim. Toparlamaya vakit bulamamıştır kesin. Manding abla, gitmesine izin vermeyin. Gitmesi gereken o bir an doğdu. Teyzeciğim. Aha o. Ben bu Shen ailesine yıllardır geliyorum. Bu valiz dışındaki her şey. Hep siz aldınız. Shen ailesinin hiçbir şeyini almaya yüzüm yok. Tek kuruşunu bile. Teyzeciğim. Lütfen Duo'ya kızmayın. Duo. Ben gidiyorum işte. Seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Haklısın, madem gitmeye karar verdin. O zaman seni tutmayacağız. Dışarıda dikkatli ol. Hava soğuyacak, yeterince giysin var mı? Ah hafızamı gör. Zaten götürecek bir şeyin yok. O zaman yolun açık olsun. Bir an doğdu. Manding ablaya nasıl böyle konuşursun? Manding abla bizim evde yıllardır kalıyor. Çoktan onu ailemizden biri gibi görüyoruz. Sen ona git demeye nasıl cüret edersin? Öyle bir niyetim yok ki. Çok sert konuştu. Aşk manyağıyla uğraşılmaz gerçekten. Yani Fu Wanjing. Shen ailesinin büyük oğluyla evlenemeyince benim gibi yıllardır ona aşık olan. Küçük kayınbiraderiyle aile oldu. Daha 18 yaşında yeni doldurdu.
Manding ablaya aşık olduğumu nasıl bildi? Bunu sen söyledin değil mi? Öyleyse. Wan Jing'in şimdi karnındaki bebek. Kayınbiraderiminki değil mi? Yunhao, sen ve Anne, hiç öyle bir şey yok. Ben daha hiç sevgili bile olmadım ki. Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Hayır ya, Shen Yunhao. Yetişkinlik partisinde o zaten sarhoştu. Yoksa kocamın mı? Ama o para basan makinenin. Yüzünde sadece KPI ve finansal raporlar var ki. Zihin gücüyle hamile kalmadı ya her halükarda. anne. Dün akşam Wang Ming ablanın bulantı yaptığını gördüm. Sence gerçekten hamile mi? Duo, bundan sonra ben burada olmayacağım. Sen benim yerime teyzeme ve Shen ailesine iyi bakman lazım. Bu kadar sıkı sarılmandan, benim bilmemden korkuyorsun değil mi? Cebime bir şey sıkıştırıyorsun ya, bir sonraki adımın şu mu olacak acaba? Alayıp bilezik kaybetti diyecek, sonra suçüstü yakalayıp. Beni hırsızlıkla suçlayacaksın. Manding abla Vian Dodo'dan hoşlanmasa bile. Asla böyle bir şey yapmaz ki. Teyze, benim aile yadigarı bileziğim o. Wan Wing abla, Gerçekten de dediği gibi çıktı. çok nezaketli oldun ya. İlk görüşmemde bana gizlice bu kadar büyük bir hoş geldin hediyesi veriyorsun. Bu 10 karatlık üst kalite beyaz pırlantaya. Madem senin iyi niyetin. O zaman zor da olsa kabul edeyim. Bir dahaki sefere sakın böyle yapma artık. Anne, gerçekten de Wang Ming ablanın bileziği bu. Gelinim sanki bir kahinmiş. Wang Ming gerçekten bu kadar kurnaz mıymış? O zaman iflas edeceğimi söylemişti ya. O da gerçek olacak. Duo, hoşuna gidiyorsa alabilirsin. Bunu sana hoş geldin hediyesi olarak vereyim. Evet, Teyze, Ziyi, Yunhao, ben artık gideyim. Manding abla gidemezsin. Anne, Manding abla bu kadar değerli bilezik. Vian Dodo'ya hediye ediyorsa, kesinlikle onun dediği gibi değildir. Sen daha gelmeden evin içine. Karma karışık ettin. Ne niyetin var senin gerçekten? ben yapmadım. O kendisi bana hediye etti. Bu aptal olan her zaman onu koruyor. Birkaç aya kadar. Bu saf genç erkek sevgilisi tarafından. 60 yaşındaki zengin kadının yatağına götürülüp iyice sömürülecek. Sonunda sadece kendine bakamaz hale gelmekte kalmayıp idrar kaçırmaya da başlayacak. Vian Dodo, sen. Hanımefendi, yemek hazır. Tamam, gürültü etmeyin. Wang Wing'de yemek için kal. Ne varsa yemekten sonra konuşuruz. İlk günümde 1 milyon kazandım. Harika. Küçük sevimli, seninle işim bitmedi. İşte bu benim patron kocam. Hem yakışıklı hem de zengin. Hem de saf, küçük bir bakir. Patronların göğüs kasları hep böyle mi güzel olur? Kim konuşuyor? Merhaba kocacığım, bana Dodo diyebilirsin. İşte bu, büyükannemin benim için ayarladığı eş. Az önce onun iç sesiydi. Ama benim bakir olduğumu nasıl biliyor? İyi misin? Ben iyiyim ama birisi iyi değil gibi. Sen, Hadi gidelim. Dürüst olmak gerekirse, bu ucuz kocam gerçekten yakışıklı. Genç yaşta birine yavaş etkili ilaç verilmiş olması ne yazık. 1 yıl sonra böbrek yetmezliği olacak ama o gidince. Ben genç bir dul olup finansal özgürlüğüme kavuşacağım. Tanrıların hayatı bile bundan iyi olamaz. Ne? Bana ilaç verilmiş ve 1 yılım mı kalmış? bu karın bugün ne dese tutuyor. Lütfen böbreklerine iyi bak. Değil mi? Evet, Anne, sen gerçekten onun sözlerine inanıyor musun? Bizi lanetlemekle kalmadı. Manding abla çocuğu olduğunu da söyledi. Bu, onun namusunu lekelemek değil mi? Van Ying hamile mi? Kimin? Bu gürültü patırtı da ne? Ne oldu? Vingan, iş seyahatinden döndün. Hadi yemek ye. Aman tanrım. Guanteng'in karnındaki çocuk. Kayınpederinmiş. Duo. Özür dilerim, affedersiniz, çok heyecanlandım, özür dilerim. Shen ailesi hep. Guanteng'in Shen'in üyeyi sevdiğini sanıyordu. Kimse onun çoktan kayınpederle birlikte olduğunu bilmiyordu. Bu ikisi Shen ailesinin işlerini ele geçirmek için birlikte plan yapıyor. Ve benim eve girmemi engellemek için her yolu deniyorlar. Shen'in bile evlenmeden korkuyorlar. Çünkü evlendiğimizde aile serveti resmen onun eline geçecek. Siz, büyükanne. Tingyu için ayarladığı evlilik adayı mısınız? Baba, ben bir an doğdu.
Shen ailesinin kapısından girdiğine göre artık konumuna dikkat etmelisin. O pislik kokusu Shen ailesinin yüzünü lekeliyor. Anladım, baba. Senin bana laf etmeye hakkın yok, seni fırsatçı herif. Zengin bir aileye damat olarak girdin, şimdi paran oldu diye. Efendi gibi davranıyorsun. Ama bu Fu Wanbing. Kendine karşı da acımasız, para için her şeyi yapar. Bu olamaz. Bu imkansız. Winkan'la onlarca yıldır birlikteyiz. Wang Jing'i de büyüttük. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirler? Wang Wing Hanım, bu özel olarak sizin için pişirdiğim kuş yuvası ve eşek dizimiz. Lütfen biraz daha yiyin. Şu an tam da enerjinizi toplama zamanı. Evet, son zamanlarda rengin soluk, beslenmen lazım. Teşekkür ederim, amca. Bu Wang anne çok tanıdık geliyor. Vay canına, demek Wang anne kayınpederin. Diğer metresiymiş. Harikasın. Hem yaşlıyı hem genci bırakmıyorsun. Kayınpeder de tam bir zaman yönetimi ustasıymış. Eve gelmeden önce Wang anneyle otelde sevişmeye bile vakit bulmuş. Wang annenin üzerindeki izler çok belirgin. Yaka bile kapatamıyor. Söyle, bu izler nedir? Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Bu benim özel hayatım. Evet, Mingshu, Wang anne hala bekar. Özel hayatının olması normal. Böyle herkesin içinde onu sorguluyorsun. İnsanlara nasıl yüz bırakıyorsun? Ne zaman ben konuşurken araya girme hakkın oldu? Açıkça açıklamazsan burada çalışamazsın. Hanımefendi, yıllardır ailenizde çalışıyorum. Karakterimi bilmiyor musunuz? Neden bugün beni böyle aşağılıyorsunuz? Seni aşağılıyorum. Sen utanmazsın. Ah, Wang anne, bu geçen sefer bahsettiğin, hastanede baktığın amca mı? Duydum ki, ilişkinizi resmileştirdiniz. İlişki kurmak güzel bir şey. Utanmana gerek yok. Evet, ben de düşündüm ki. Bu yaşta çıkıyoruz. Dedikodu çıkmasın diye. Kimseye söylemedim. Durum anlaşıldı. Wang anne, sen gidebilirsin. Mingshu, hadi yemek yiyelim. Garip bir şey olursa mutlaka bir oyun vardır. Bu Wang Ying bu kadar yardımsever olunca, Wang anneyi koruyunca, acaba Wang anne giderse? İlaç olarak kimse almayacağından mı oldu? Lian Dodu, yeter artık. Burada saçma sapan konuşma. Shen Yunhao. Dikkat et konuşmana. O senin ablanın eşi. Karısını koruyor. Hocam her yönden harika. Ne yazık ki çok yetenekli olduğu için ona kıskançlık duyan babası. Ve üçüncü kişi olmaya can atan biri tarafından gözüne batıyor, ilaç veriliyor. Babam ve Van Wing tarafından kurban edildim. Kayınvalidem yıllardır şirketi yönetmiyor, kardeşler küçük. Ben bu köylü gelinde hiçbir fırtına koparamam. Shentingü gidince bu aile serveti. Gücünün zirvesindeki kayınpederime. Ve metresine kalmaz mı? Babamın son bir yılda aldığı ilaçları araştır. Mingshu, bir müşterim var. Yurt dışından aniden döndü. Onunla görüşmeliyim. Yemeğini bitirmedim bile. Ne müşterisi bu kadar acil? Müşterinin zamanı kısıtlı, fırsat kaçmaz, yeterli. Dürüstlüğü göstermeliyim. Mingshu, endişelenme, görüşmem bitince. Hemen döneceğim. Teyze, benim de bir arkadaşla buluşmam var. Önce çıkıyorum. İkisi de bu kadar sabırsız. O küçük ilişkilerinin fark edilmesinden mi korkuyorlar? Anne, doydum. Önce yukarı çıkıp odamı toplayayım. Anne, baba ve Wang Wing abla mı? Olamaz, kesin o kadının oyunu. Hadi, babanın yatak odasına bakalım. Yürüyün bakalım, dedikleri. Gerçek mi yalan mı? Anne, saklanabilecek her yer baktık. Hiçbir şey bulamadık. Ben demiştim, Van Wing abla ve baba. Öyle insanlar değil, hepsi Wing Dodu. Ara bozma çabası. Anne, acaba Wing doğdu o. Wang Wing ablayı kıskandığı için mi? Onu kovdurmak için böyle bir yola başvurdu. Aynen, gelir gelmez anlamsız şeyler söyledi. Ne çocukmuş, ne gizli ilişkiymiş, bizi aptal yerine koydu. Burada uğraştırıp durdu. Daha yeni geldi. Bize böyle oyunlar oynuyor. Neredeyse hepimizi kandıracaktı. Ne kadar kalabalıkmışsınız. Anne, ne yapıyorsunuz? Toplu temizlik mi?
Windodo, yüzün kaldığını söylemeye. Sen burada saçmalamasaydın, odaları. Böyle alt üst eder miydik? Söyle, ne dedim ben? Aptal kayınvalidem, kanıt arıyorsan burada aramanın ne anlamı var? O alçak ve metresi çoktan temizlemiştir. Hayır. O küçük tatlı çift gerçekten cesurmuş. Shen ailesinin otelinde böyle işler çevirmeye cüret etmişler. Anne, bu öğleden sonra oteli denetlemeye gidecektin. Değil mi? Evet. Öyle bir şey vardı. Yunhao, Zi, ikiniz de benimle gelin. Aile işlerini biraz daha iyi tanıyın. Anne, sen gerçekten onun saçmalıklarına inanıyor musun? Yunhao, anne gidince gideceksin. Fazla konuşma. Vay, ne tesadüf. Anne canım, ben de gitmek istiyorum. Beni de alın. Ah, onlara nasıl uyarıda bulunsam. Sonuçta böyle. Zengin ailelerdeki yakalama sahnesini kaçırmak istemem. Yeni gelen şu Vian doğdu. Sivri dilli. Hiç kolay biri değil. Dağlardan gelen bir vahşi kız. Ne işe yarayabilir ki? Merak etme, ben varım. Patron Shen. Patron şu anda çok önemli biriyle iş görüşmesi yapıyor. Özellikle tembihledi. Kimsenin rahatsız etmemesini istedi. Ne önemli müşteriymiş ki annemi bile durduruyor. Aynen. Aklınız varsa hemen yol verin. Patron Shen. Benim gibi küçük bir çalışanla uğraşmayın. Patron Gu gerçekten sıkı emir verdi. Uğraşmak mı? Sana soruyorum. İçerideki kim? İşte geliyor, doruk noktası geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Teyze, Tingyu, siz ne zaman geldiniz? Yanlışlıkla amcanın belgelerine su döktüm. Şu an onları temizliyorum. Patron Shen. Patron Gu şu anda çok önemli. Bir müşteriyle iş görüşmesi yapıyor. Hadi. Manding abla, iyi misin? Anne, görünüşe göre hepsi bir yanlış anlama. Kızma. Vian doğdu. İyi bak. Burada utanılacak ne var? Neden Manding ablayı suçluyorsun? Ama yanılmıyorsam. Wanning ablanın bir arkadaşıyla buluşması vardı. Otelde ne işi var? Bu da ne demek oluyor? Evet Van Wing, sen burada ne yapıyorsun? Teyze. Şöyle. Amca, Bay Sidijen ile işbirliği görüşmesi yapacaktı. Benim bir arkadaşım Bay Sidijen ile temas kurmuştu. Amca da benden aracı olmamı istedi. Ah, evet, Mingshu. Neyse ki Bay Sidijen. Ve arkadaş Wanding henüz gelmedi. Yoksa siz. Haha, hadi hemen gidelim. Tamam anne, hadi gidelim. Bak, çay fincanları burada. Bu nasıl sahte olabilir? Sadece birkaç çay fincanı koymak. Bu Shen Yunhao. Gerçekten aşk delisi, son aşaması. Kurtarılamaz. Eğer öğrenirse özlemle beklediği. Wanning ablanın dantelli pilotunu. Hala yorganın altında saklı olduğunu o anda. Kalbi kuvvet budu gibi parçalanmaz mıydı? Yorganın altında ne var? Hey, hayatım. Ne yapıyorsun, Bay Sidijen? Neredeyse geliyor. Ne varsa evde konuşuruz. Eve mi? Gujingan, bu kadar vicdan azabı çekiyorsun. Bakayım, bu yorganın altında ne var? Hehe. Ah, Gujingan, bu nedir? Bana açıkla. Ben. Hayatım, ben de bilmiyorum. Bu, müdür. Bu. Ne oluyor? Patron Shen, Patron Gu. Özür dilerim. Bu külot muhtemelen önceki misafirlerden kalmış. Temizlik yaparken gözden kaçmış. Yatak takımları tamamen değiştirilmemiş. Benim ihmalkarlığım. En temel hataları bile yapıyorsunuz. Ha.
Otelimizin yüksek standartlarını nereye attınız? Bu sefer iyi ki Ming Shu fark etti. Ya başka bir misafir görseydi, otelimizin itibarı sizin yüzünüzden mahvolmaz mıydı? Evet, patron Gu haklısınız. Hemen düzeltiyorum. Gerçekten öyle mi? Ah, bak. Manding, ne bekliyorsun? Hemen hastaneye götür. Dikkatli ol. Ah. Bir sorun çıkınca hemen deve kuşu gibi davranıyor. Bu kurnaz adam. Shen ailesini nasıl böyle kandırdığına şaşırmamak gerek. Doktor, Van Wing nasıl? Ciddi bir şey yok. Hasta biraz duygusal olarak heyecanlı. Biraz düşük kan şekeri var. Dinlensin, iyi olur. Peki karnındaki bebek? O da iyi mi? Bebek. Hastanın tetkik raporunda. Seni yanlış anlamışım. Bu Wingham. Her sene son geliyor. Bu özel hastaneye doğum kontrolüne geliyor. Doktorla çoktan. Anlaşmış olmalı. Ne diyorsun sen? Yeter. Van Wing hakkında dedikodu yapman yetmezmiş gibi. Şimdi de kayınbabanı karalıyorsun. Evimize yeni gelmişsin. Sürekli sorun çıkarıyorsun. Ailemizi tamamen mahvetmek mi istiyorsun? Anne, lütfen sinirlenmeyin. Ben Dudu'yu dışarı çıkarıp konuşayım. Siz içeri girip Van Jing'e bir bakın. Hadi gidelim. Shen ailesine yeni geldin. Neden her fırsatta baba ve Van Jing'e saldırıyorsun? Hem o dayanaksız sözlerin ne anlama geliyor? Ben hiçbir şey söylemedim ki. Siz kendiniz fark etmediniz mi? Aman tanrım. Bu patronun doğum haritasında sorun var. Tam da bu noktada duruyor. Birazdan kontrolsüz bir el arabası. Çarpıp sakatlayacak. Neyse. Zaten yeterince başı belada. Yine de yardım edeyim. Şu ana kadar gelmişsin. Hala bana beddua ediyorsun. Dikkat et. Yani gerçekten ne olacağını biliyordun. Peki önceden söylediklerin? Ay, onları uydurmuştum canım kocacığım. Seni çok seviyorum da. Tehlike altında olduğunu görünce potansiyelim patladı. Vay canına, bu kaslara dokunmak ne güzel. Sert ve gergin, vaktim varken. Hemen dokunayım. Hey, Patron Shen, Patron Gu, son bir yıldır her ay. Wang Hong geleneksel ilaçlar alıyor. Bu ilaçlar uzun süre kullanıldığında, böbrek fonksiyonlarının bir yıl içinde hızla bozulmasına, hızlı ödülemez sahip olur. ne? Yine haklı çıktı. Van Wing, başka rahatsızlığın var mı? İyiyim teyzeciğim. Sadece biraz acıktım. Tamam, o zaman sana yiyecek bir şeyler alalım. Teşekkür ederim teyze. Bugün neden aniden geldiler? Bunu ben de bilmiyorum. Hem Shen Ming Shu da biliyor. Hamile olduğun haberi. Ne yani? Bu iş bu kadar iyi saklanıyordu ki? Nasıl öğrendiler ki? Yeter. Van Jing'e iftira atmakla yetinmedin. Şimdi de kayınbabanı iftira ediyorsun. Daha yeni ailemize gelmedin. Boz yere sorun çıkarıyor. Bu işi tamamen. Ailemizi mahvetmeden rahat etmeyecek misin? Lian Dodu. Kesinlikle o yaptı. Bu kız daha Shen ailesine gelir gelmez hepimizi tek tek araştırdı. Bugün ben önceden bir doktor ayarlamasaydım, bütün bu işler ortaya çıkacaktı. Bir an doğdu. O varsa kesinlikle iyi bir şey çıkmaz. Görünüşe göre işimizi hızlandırmalıyız. Planı öne çekiyoruz. 3672 7725 Of ne yapmalıyım ki? Shen ailesi iflas etmeden önce daha fazla. Gerçek para çıkarabilirim diye. Dudu,
Ne yapıyorsun sen? Of, stratejik rezerv, ekonomik önlem. Para lazım olduğunda. Bana teşekkür edeceksin. Paraya ihtiyacı var demek ki. Bu benim ek kartım. Paraya ihtiyacın olursa kullanmak için al. Gel para gel, gökten zembille inen servet, durmadan hesap yapıp duruyorum. Kocamın bir kartı hepsinden iyi. Kocam merak etme, bugünden itibaren benim bir lokma etim varsa. Senin yıkayacak bir kaseyin mutlaka olacak. Bir an doğdu. Seni uyarıyorum. Bundan sonra Van Jing'e iftira atmaya cüret etme. Daha yeni bu eve geldin. Hadi sakin dur. Anladım anne. Of, şu benim saf kayınvalide. O iki it çoktan gizli iş çeviriyor. Şu anda şirketin dağınık hisselerini toplayıp tahtı ele geçirmeye hazırlanıyorlar. Sen hala onlara alet oluyorsun. Sorun değil anne, şirket iflas bile etse. Ben seni besleyeceğim, kesinlikle seni. Yengemle beraber dans edip peki atmaya göndermeyeceğim. Ne de olsa ben iyi kalpliyim ya. Yeter. Dans etme konusunu açma artık. Aha anne, ben konuşmadım ki. Sen yanlış duydun galiba. Beni kandırmaya çalışma. Az önce söyledin ya. Onlar dağınık hisseleri topluyorlar diye. Tingyu, sen de bir şey yapmıyor musun? Duyuyor musun ne söylüyor? Sonra sana açıklayacağım. Dodo, benim annemle konuşacak sözümüz var. Önce üst kata çık. Anne, sakin ol, otur. Anne, bugün hastanedeyken Dodo'nun kalbinin sesini duydum. İtme arabasıyla çarpışacağımı söylüyordu. Başta inanmadım. Ama sonuç hemen ortaya çıktı. Kontrolsüz bir itme arabası belirdi. Yani gerçekten ne olacağını biliyor mu? Evet ve bugün Dodo, baba ilaç verdi. Hemen asistanıma araştırmasını söyledim ve sonuçta babanın uzun süredir böbrek yetmezliğine neden olan geleneksel Çin ilaçları aldığını keşfettim. Anne, Dodo'nun birkaç kehaneti gerçek oldu. En iyisi biraz hazırlık yapalım. Anne, sabah erkenden bizi çağırdın. Bir şey mi var? Şimdi Tingyu ve Duo evlendi. Büyükannenin vasiyetine göre şirketi Tingyu devretmeliyiz. Bay Wingan Sidijen ile işbirliği. Tingyu'nun görüşmesine bırakılmalı. Hayır. Teyze, Bay Sidijen ile işbirliği. Kritik bir aşamada. Şimdi personel değiştirirsek gereksiz yanlış anlamalara neden olabilir. Evet, Mingshu. Şirketi Tingyu devretmek. O kadar da acil değil. Belki önce projeyi tamamlayıp, sonra devretsek daha iyi olur. Bu işbirliği, grubun gelecek 3 yılı için en önemli proje. Tingyu'nun görüşmesini istemiyorsunuz. Çünkü başarılı olursa, sorunsuz bir geçiş yapmasından korkuyorsunuz. Bay Sidijen, Mingsheng grubu ile işbirliği yaparken, doğal olarak grubun gücüne ve samimiyetine bakıyor, bu iki nokta değişmedi. Ne yanlış anlama olabilir? Aksine, siz ikiniz bu kadar gergin davranıyorsunuz. Acaba neyden korkuyorsunuz? Tabii ki o pis işlerini keşfetmenizden korkuyorlar. Bu çift sadece şirket varlıklarını transfer etmekle kalmadı. Aynı zamanda Shen ailesinin otel suitlerini kendi özel üsleri haline getirdi. Orada her şeyi yapıyorlar. Ayrıca özel bir takıntıları var. O tarif edilemez. Süreçleri kaydetmeyi seviyorlar. İğrenç, gerçekten iğrenç. Ah kocacığım, babanın kahvesinin kokusu. Seninkinden neden farklı? Bayan, bunu bile koklayabildiğinize şaşırdım. Çünkü, efendi ve genç efendi farklı kahve çekirdekleri seviyor. Bu yüzden kokuları farklı. Evet, evet. Evde bana ilaç vermenin en kolay yolu. Yemeklerle oynayıp, kahve tadı kişiden kişiye değişirken. İlaç karıştırmak için mükemmel bir fırsat. Wang teyze, bugün kahve içmek istemiyorum. Bana bir bardak süt getirir misin? Tingyu, Wang teyze bir kahve demlesin. 4 saat sürüyor. İçmezsen, emeklerini boşa çıkarmış olursun. Ne zaman efendi ne içecek? Hizmetçinin takdirine mi kalmış? Van Wing, Shen ailesinin işlerine. Biraz fazla mı karışıyorsun? Anladım teyze. Çok konuşmuşum. Doydum. Yukarı çıkıyorum. Manwing abla. Aman canım, eşim, Manwing iyi niyetliydi. Neden bu kadar sinirlendin? Birkaç laf ettim. Senin canın mı acıdı? Yoksa metresin mi o? Saçmalama. Tamam, tamam. Senin dediğin olsun. Zaten bu 2 gün. Hong Kong'a iş seyahatine gidecek. Peki görüşmeleri? Tingyu devralabilir mi?
Tingyu, teyze benden hoşlanmıyor mu? Duo geldikten sonra bana defalarca kızdı. Söylediklerimin yanlış olduğunu biliyorum. Ama iyi niyetliyim. Hocam her açıdan harika, ne yazık ki fazla başarılı olduğu için. Onu kıskanan babası ve yerini almaya can atan üçüncü kişi tarafından gözlerine batırılıp zehirlendi. Söyleyeceklerinin yanlış anlaşılacağını biliyorsan az konuş. Hocam sen de fazla dümdüzsün. Van Ming ablanın amacı onu teselli etmendi. Susturmak değil. Köşede gizlenip başkalarını mı dinliyorsun? Ne kadar terbiyesizsin. Koridor ortak alan, üstelik. O kadar yüksek sesle konuşuyorsun ki duymamak imkansız. Sen. Fuzan Jing. Duo benim eşim. Lütfen diline dikkat et. Peki. Çok iyi. Bir an doğdu. Seni bekleyeceğim. Dümdüz ama korumacılığı. Bayağı havalı. Ye. Bu kim? Bu Win amcan, eski sınıf arkadaşım. Oh. Merhaba Vin amca. Merhaba. Win amcan normalde yurt dışında yaşıyor. O ve Bay Sidijen yüksek lisans sınıf arkadaşıydı. Senin Bay Sidijen'le işbirliği yapacağını biliyor. Bu yüzden özellikle yurt dışından dönüp aracılık yapıyor. Bu Bin Shuven mi? Kaynanamın üniversite arkadaşı, yıllardır ona aşıkmış. Ama kaynanam düşünmüyor ki Bin Shuven'in ona yardım edebileceğini. Aynı üniversite arkadaşı olan kayınpederim de bilebilir. Kaynanama söylememesi. Tabii ki bu Bin Shuven'in. Çoktan kayınpederimin tarafında olduğu içindir. Kayınpeder Bin Shuven'i bilerek ayarladı. Şimdi dönmesi bu 2 gün içinde anlaşmayı tamamlamak içindi. Sonra imza töreninde kaynanamı aldattı diye suçlayacak. Varlıkları transfer edip boşanacak. Şirketi alacak. Ah kaynanam düştükten sonra. Bu Bin Shuven kaynanamın en büyük hayranı oldu. Sonra özel görüşmeye çağırdı. Onu hapsetti, günlerce eziyet etti. Vay be, bu dünyadaki orta yaşlılar bu kadar çılgın mı? Ah! Ama itiraf et, bu zorla aşk hikayesi oldukça ilginç. Anne. Vin amca, vakit geç oldu. Başka işlerimiz var. Bugün yemek için kalamayız. Tamam, sorun değil. Mingshu, o zaman yarın sabah seni almaya gelirim. Anne, eğer Dodo'nun dediği gibi olursa. Ne yapacaksın? Beni kandırmaya mı kalktı? Beni hafife aldığını mı sanıyor? Üstelik özel zevkleri var. O tarif edilemez. Süreçleri kaydetmeyi seviyorlar. Tingyu, hatırlıyor musun? Dodo'nun söylediklerini. Gujingan, aldatma sürecini kaydetmeyi seviyor. Hey meme. Videoyu ele geçirmenin bir yolunu bul. Eğer imza töreninde bir numara çekmezse her şey yolunda gider. Ama eğer Dodo'nun dediği gibi yaparsa, beni suçlarsa, kesinlikle onu kendi kazdığı kuyuya düşüreceğim. Bay Sidijen, işbirliğiniz için teşekkürler. Patron Shen, Bay Sidijen. Tebrikler. Bu işbirliği ticari bir örnek teşkil ediyor. Kesinlikle kazan-kazan durumu yaratacak. Bunun tüm başarısı Patron Shen'e ait. Bu işbirliğinde Patron Shen sadece olağanüstü yeteneklerini göstermedi, aynı zamanda bana. Mingshin grubun devasa potansiyeli var, onunla işbirliği yapmak benim için bir onurdur. Bay Sidijen, fazla iltifat ediyorsunuz. Patron Gu, gerçekten de aslan babadan oğul doğar doğrusu. Patron Shen genç ve yetenekli. Gelecekte kesinlikle Mingshin grubu yeni bir başarıya götürecektir. Patron Wang'ın iyi dilekleriyle, gerçekten de öyle. Tingyu bu işbirliğini ansızlar sonuçlandırabildi. Bay Sidijen ile bu yeteneğini yeterince kanıtlıyor. Bu yüzden Wingan ile ben karar verdik. Mingshin grubun yönetimini tamamen Tingyu devredeceğiz. Bunu daha önce duymuştum. Yaşlı patron Shen ve eşinin ölmeden önce şirketi genç patron Shen'e devretmek istediklerini. Ama şimdiye kadar Gujingan şirketi gasp edip bırakmıyor. Haklısın, o bir köyden gelip yükselen adam. Sonunda biraz gerçek güç elde etti. Nasıl kolayca bıraksın ki? Bu harika oldu. Eskiden şirket işleriyle meşguldüm. Seni ihmal etmekten kaçınamadım. Bundan sonra, her şeyi Tingyu devrettikten sonra, seninle iyi vakit geçirmek için zamanım olacak. Bu kadar büyük bir yüreklilik gösteriyor. Acaba gerçekten ben mi yanlış düşünüyorum? Eskiden sen kırsaldan gelen fakir bir öğrenciyken kayınvalidemi kovaladığında tavanın yırtılmasına rağmen değiştirmeye kıyamazdın. Şimdi üzerinde İtalya,
El yapımı ayakkabılar var. Yalan söylerken gözün bile kırpmıyorsun. Kim o? Kim konuşuyor orada? Harekete geçin. Şöyle yapalım. Ben şimdi bu haberi herkese duyuracağım. Ha. Thank you, Bay Citizen. Şimdi önemli bir duyurum var. Lütfen ikiniz sahne altına geçip biraz dinlenin. Tamam, buyurun. Sevgili dostlar, herkes bilir ki ben Gujingan, yıllar önce dağların arasından çıkmış fakir bir delikanlıydım. Elimde sadece bir tutam tutku ve Mingshu'ya karşı kalbimdeki aşktan başka hiçbir şeyim yoktu. Bu yüzden Mingshu her şeye rağmen beni seçtiğinde kalbimde gizlice söz verdim ki hayatım boyunca ona iyi bakacağım. Aradan onlarca yıl geçti. Mükemmel bir koca olduğumu söyleyemem. Ama vicdanım rahat, onu her zaman ilk sırada tuttum. Ona iyi bak. Ona saygı duy. Geliyor. En iyi erkek oyuncunun doğuşu. Önceki kısım ne kadar derin olursa. Sonradan bıçaklamak o kadar acımasız olur. O konuşuyor ama ben nasıl düşünememişim ki? Onlarca yıldır aynı yatağı paylaştığım karım. Eş olma bağlarını hiçe sayarak başkasıyla ilişki yaşamış. Ve varlıklarını transfer etmiş. Bu yüzden ondan boşanmaya karar verdim. Gerçek mi bu? Patron Shen, Patron Gu'nun söyledikleri doğru mu? Gerçekten aldatıyor musunuz? Saçmalık. Bay Sidijen'in önünde ailemizin utancını ortaya koymak. Bu anlaşmayı bozmak istediğiniz anlamına geliyor. Bay Sidijen, en çok aile uyumuna önem veren bir yatırımcıdır. Patron Shen, Patron Gu, siz ikiniz. Tam olarak ne oluyor? Teyze, şu anda ortaya çıkmamam gerektiğini biliyorum ama amcanın gerçeklerden habersiz kalmasına göz yumamam. Dün öğleden sonra amcaya belge getirmek için şirkete gittiğimde sizi ve Bay Winshuwen'i ofiste samimi bir şekilde görüp hatta tartışırken gördüm. Şirketin temel varlıklarını yurt dışındaki özel hesaplarınıza aktarmayı planlıyordunuz. Bu çok saçma. İftira atmak için. Böyle yalanlar uyduruyorsunuz. Bekleyin. Bu senaryoyu biliyorum. Şimdi kanıt sunma zamanı değil mi? Umarım kayınvalidem dayanır, bayılmaz. Yoksa Sonraki bir benim. orta yaş zoraki aşk bölümü erken başlayacak. Yoksa bunların hepsi uydurma mı? Anne, gerçekten o Win falanla mı? Kapa çeneni. Saptırılma. Aman tanrım, Patron Shen gerçekten aldatıyormuş. Hem de bu aşamada ortaya çıktı. Bay Sidijen, kesinlikle öfkeden deliye dönecek. Beyler, annemin karakteri nasıldır? Onlarca yıldır iş dünyasında. Herkesin gözü önünde. Sadece tek taraflı iddialarla hüküm vermek çok aceleci değil mi? Küçük Patron Shen haklı. Patron Shen'in karakterine güveniyoruz. Kanıt yok ki. Bu çok fazla. Nasıl böyle olabilir? Asılsız iddialar. Söylediklerimin kanıtı olmadığını biliyorum. Bu kanıtlar tesadüfen bulduklarım. Bunları söylemenin teyzeyi kızdıracağını da biliyorum. Ama Shen ailesini böyle görmeye dayanamıyorum. En güvendiğin insan tarafından ihanete uğramak. Kendi kendine yazıp oynadığı bir oyun. Ama ona laf da edemezsin. Bu Jingan için bu kadar çabalıyor. Çünkü o, aile dostlarının kızı değil aslında. Bu Jingan'ın ilk aşkının, başkasından olan kızı. Bu Jingan gerçekten de çok cüretkar. Hua King'i, gerçek Fu ailesinin varisiyle değiştirmiş. Hua Jing bu yüzden 20 yıldan fazla iyi bir hayat yaşadı. Tabii ki, bu Jingan'ın tarafını tutacak. Anne. Gujingan. Bosku, size hatırlatmak isterim. Bugün iki şirketin sözleşme imzaladığı önemli bir gün. Lütfen ortama dikkat edin. Bay Sidijen, özür dilerim. Aile içi meseleleri dışarıya taşımak istemezdim. Ama o, Shen Mingshu, gerçekten çok ileri gitti. Hep eş olmanın verdiği bağ saygı duydum. Ama o, dışarıdan biriyle işbirliği yapıp Jim Mingshin grubunu boşaltmaya çalışıyor. Shen Mingshu, bunları arkamdan yapıyormuşsun. Şirket sadece senin değil. Evet, bu yıllar boyunca sana bu kadar güvendik.
Bize layık mısın? Ne güzel bir iftira atma numarası. Tüm pisliği kaynanın üstüne atıyorsun. Böylece hissedarların okları sadece ona yönelecek. Kocamın böbrekleri bozulduktan sonra neden çok geçmeden hayatını kaybettiğini anlıyorum. Meğerse kaynana ve şirketi korumak için. Tükenip gitmiş. Kes sesini. Daha fazla konuşma. Ağabey, neler oluyor? Merak etme. Her şey kontrol altında. Gujingan, onlarca yıllık eşinizim. Gerçekten böyle, hiçbir şeyi esirgemeden iftira atacak mısın? İftira mı? İş buraya geldi, hala inat ediyorsun. Pekala. O zaman bugün herkes görecek. Bu aileye ve şirkete nasıl ihanet ettiğini. Tamam, o zaman görelim bakalım. Bugün kim kendini rezil edecek? Buradaki kanıtlar. Senin, Shen Mingshu, Lin Shuan ile nasıl işbirliği yapıp şirketin çıkarına zarar vermeyi planladığını gösteriyor. Bu kanıtları elde etmeden önce ben de inanmıyordum. Onlarca yıl aynı yatağı paylaştığım karımın böyle bir şey yapabileceğine. Bosku, bir aileyi yönetmek kolay değil. Gerçekten mi? Tüm şirketin önünde karını mı ifşa edeceksin? Bay Sidijen, bunun doğru olmadığını biliyorum ama tam da eşim olduğu için defalarca katlandım. Bu yüzden daha da ileri gitti, bugüne kadar geldi. Teyzeciğim, amca her zaman size saygı duydu. Geçen seyahatte apandisit olup hastaneye kaldırıldı. Sizi üzmemek için. Bize kesinlikle söylemeyin diye tembih etti. Ama siz nasıl böyle yapabilirsiniz? O hiç yorulmadı ki. Yeni bulduğu mankenle çok eğlendi. Kendini hastaneye attırdı. Üstelik kırlı bir hastalık kaptı. Neyse ki kayınvalidem çoktan ayrı odada yatıyor. Yoksa bu zengin hanımefendinin yüzü nereye saklanırdı? Gujingan, oradaki şeyleri yayınlama. Yayınlarsan tüm ailemiz gerçekten mahvolur. Şimdi mi korktun? O işleri yaparken neden hiç? Bu aileyi, şirketi düşünmedin. Bugün herkesin önünde gerçek yüzünü ifşa etmek zorundayım. Gujingan, ben sana çocuklar doğurdum. Gerçekten bu zamanda bu pis işleri açıklayacak mısın? Özür dilerim herkes. Ben de böyle olmasını istemezdim ama senin davranışların sadece bana değil, tüm Mingsheng'in hissedarlarına ve çalışanlarına da ihanet. Onlar için başka seçeneğim yok. Aman tanrım, bu çok heyecanlı. Hemen manşete koy. Kesinlikle manşet olur. Hayır, hayır, öyle değil. Kapat, hemen kapatın. Aman tanrım, bu videodaki kişi. Bosku değil mi? Az önce. O kadar gözyaşları içinde şikayet ediyordu. Meğer ihanet eden kendisiymiş. Üstündeki kadın. O değil mi? Şimdi anladım, az önce. Neden Bosku'yu savunmaya çalışıyordu? Demek, normalde çok saygılıymış. Bu gerçek değil. Hayır, öyle değil. Kapatın, hemen kapatın. Bay Gu, demek ailesini terk eden. İhanet eden ikiyüzlü sensin. Aile sorumluluğunu yerine getiremeyen biri olarak tüm şirketlerim artık seninle hiçbir işbirliği yapmayacak. Bay Sidijen, açıklayayım. O teknik personeli satın alıp sahte video yaptırdı. Söyle, neden bunu yaptın? Bu mu efsanevi suçu atma hızın yeterince hızlıysa? Ahlak seni yakalayamaz. Video net ve filtresiz. Zaten Dolby ses efektleri var. Bir de yüzünle burada iftira atıyorsun. Ah, sonuçta bu yaşlı adam metresini bile yanına getirmeye cüret etti. Daha neler yapmaz ki? Bana nasıl sorabiliyorsun nedenini? Gujingan, beyaz ay ışığına olan aşkın sönmediğinde, onun kızını yanına yerleştirdiğinde, bu işlerin başkaları tarafından bilinmediğini mi sanıyordun? Beyaz ay ışığının kızı. Bu Fuanjing, Fu ailesinin kızı değil mi? Nasıl olur da? Şimdi, Shen ailesinin işlerini ele geçirmek için metresinle birlikte böyle bir plan yaptın. Beni başkasıyla gizlice buluşmakla, mal varlığımı kaçırmakla suçluyorsun.
Hep senin yöntemlerin. Çekmeyin. Bu olayı bu kadar süre sakladım. O nasıl bildi? Shen Mingshu, ah Shen Mingshu. Seni karalamak için bu kadar planlı. Ve bu kadar uzun süre hazırlandığını tahmin etmemiştim. Bay Sidijen, bu onun özenle hazırladığı bir oyun, sadece benim itibarımı zedelemek için. Böylece amacına ulaşsın diye. Gujingan, benim senin gibi yalan iftiralar atacağımı mı sanıyorsun? Thank you. Herkes iyi baksın. Bu, Gujingan'ın son 6 aydır gizlice satın aldığı Mingsheng grubu hisselerinin kaydı ve mal varlığını yurt dışında mülk almak için transfer ettiğinin kanıtı. Yani Mingsheng'i gerçekten içten içe çökerten, evliliğe ihanet eden odur. Bu ne iş böyle? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Vay canına, kayınvalidem olmaz mı? Gençken iş dünyasında. Rakiplerini paramparça edebilirdi. Evlendikten sonra da kocam gibi. Yakışıklı çocuklar doğurabildi, yaşlandığında bile. Alçakları parçalayabiliyor. Gujingan, seni vefasız. Nankör köpek. Şirketin mal varlığını hesaplamaya nasıl cüret edersin? Gujingan, şimdi anlıyorum bu çeyrekte. Neden bu kadar çok zarar ettiğimizi. Hepsi senin cebine girmiş. Şu andan itibaren Gujingan ile evlilik bağımı sonlandırıyorum ve Mingsheng grubundaki tüm görevlerini iptal ediyorum. Aynı zamanda yasal yollara başvurarak transfer ettiği tüm mal varlığını geri alacağım. Sayın Sidijen, lütfen içiniz rahat olsun. Bundan sonra oğlum Shen Tingyu resmi olarak Mingsheng grubu CEO'su olarak atanacak ve grubun tüm operasyonlarından sorumlu olacak. Bay Sidijen, size söz veriyorum. Mingsheng'in temel işi hala sağlam. Hemen iç denetim başlatacağım. Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını sağlayacağım. Kocam ne kadar yakışıklı. Yarın başlayarak. Senin bir numaralı iş hayranın ben olacağım. Alçaklar defolsun. Yakışıklı CEO parlak bir giriş yapıyor. Patron Shen, kararlılığınıza hayran kaldım. Ben, Mingsheng'e bir şans daha vermek istiyorum. Gelecek işbirliğimizi dört gözle bekliyorum. Karşılıklı kazanç yaratabiliriz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. Güvenlik, bu ikisini dışarı atın. Bundan sonra Mingsheng'e bir adım dahi atamazlar. Götürün onları. Mingshu. Aklımı kaçırmışım. Lütfen, onlarca yıllık evlilik bağımıza bak. Bana bir şans daha ver. Bana dokunma. Götürün onu. Bu kadar acımasızsın, beni çıkmaza sürüklüyorsun. Bekle sen. Size rahat vermeyeceğim. Anne ağlama, kendine gelmelisin. Şirket şu an kaos içinde, sen ve ağabeyim. Duruma el koymayı bekliyor. Haklısın, o alçak Gujingan. Onun için üzülmeye değmez. Dodo, bu sefer senin sayende. Önceden seni yanlış anlamıştık. Anne olarak senden özür diliyorum. Anne, öyle deme. Aslında ben pek bir şey yapmadım. Hep senin hazırlığın sayesinde. O alçağı yerinde çakabildik. Yenge, mütevazılık yapma. Sen şimdi bizim ailemizin büyük şanslısın. O zaman ailemiz artık iflas etmeyecek mi? Annem ve ben de dans etmeye gitmeyeceğiz. O iki köpek yine harekete geçti. Gerçekten bitmek bilmeyen kurbağalar. Bir gün iş çıkarmazlarsa rahat edemiyorlar. Anne, az önce haber aldım. Şirketin baş inşaat maliyet mühendisi. Gujingan tarafından yüksek ücrete transfer edilmiş. Ne? Yarın belediyenin arsa açık arttırması var. Gujingan tam da bu sırada adamımızı kaptı. Yolumuza taş koymak istiyor. Ne yapacağız şimdi? İnşaat maliyeti bu ablanın uzmanlık alanı değil mi? Ama ben ne şirkette çalıştım ne de köyden geldim. Kaynanam ve kocamı inşaat maliyetinin. Kurucusu olduğuma nasıl inandıracağım? Dodo'nun yarından sonraki müzayedesi. Bizimle birlikte gel. Ah. İşler nasıl gidiyor? Bugün birçok eski dost var. Bugünkü manzaraya bakılırsa, Batı şehrindeki o arazi için kesinlikle almak isteyen çok kişi var. Tabii ki, hükümetin önemli planlama bölgesi. Mingsheng bile müzayedeye katılıyor. Kavga olmaz mı?
Bu projeye bak, Patron Gu. O neden burada? Yanındaki kim? Patron Shen değil mi? Duymadın mı? Patron Gu aldatmış. Yanındaki metresi ve şimdi yeni bir şirket kurdu. Açıkça Ming Sheng'e karşı geliyor. Yanındaki gözlüklü adama bak, Bay Wang. O Ming Sheng'in baş inşaat maliyet mühendisi. Başlangıçta Patron Shen. Onu yurt dışından yüksek maaşla transfer etti. Birçok şirket onu istiyordu. Geçen gün Patron Gu, ağır bir bedelle onu kaptı. Bu hamle çok sert, rakibin. Ana teknik personelini çalmak, bugün kimin kazanacağını görelim. Henüz belli değil. Patron Gu. Patron Gu'nun yeteneği eskisi gibi. Bay Wang gibi bir yeteneği bile kadrosuna katabildi. Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Evet Patron Gu, gelecekte sizin desteğinize ihtiyacımız olacak. Ne münasebet. Gerçekten gelmeye cesaret ettiniz ama yanılmıyorsam. Ming Sheng'in artık inşaat maliyet mühendisi yok, değil mi? Ne saçmalıyorsun? Yanılıyor muyuz? Şimdi Bay Wang bizde. Maliyetinizi hesaplayacak kimse yok. Hala müzayedeye gelmeye cesaret ediyorsunuz. Bu kendini küçük düşürmek değil mi? Size tavsiyem, hemen eve gidin. Yoksa sahada hesapları karıştırıp komik duruma düşersiniz. Ming Sheng grubunun son itibarı. Bugün tamamen yok olacak. Gu Wingan, fazla şımarma, kim sana? Ming Sheng grubunun onsuz yapamayacağını söyledi. Tanıştırayım. Şimdi Ming Sheng grubunun az maliyet mühendisi. Çaldığını sandığın uzman, onun bir parmağı bile olamaz. Bu kişi neden tanıdık geliyor? Shen Mingshu. Gerçekten çaresiz kalmışsın. Rastgele birini getirip arazi alabileceğini sanıyorsun. Tüm Yangcheng'de, inşaat maliyeti alanında. Wang'dan daha üstün bir mühendis yoktur. Yüzünü bile göstermeye cesareti olmayan birinin ne kadar gerçek yeteneği olabilir ki? Sayın misafirler, müzayede başlamak üzere. Lütfen sırayla yerlerinize geçin. Öyleyse, göreceğiz. Bugünkü ilk arsa açık arttırması. Şehrin batısındaki 1000 dönümlük arazidir. Açılış fiyatı 200 milyon yuan. 210 milyon. 230 milyon. $400 milyon. Ne kadar cömert. Doğrudan 2 katına çıkardı, Patron Gu. Bu, başkalarına hiç şans bırakmamak demek. Bu yağlı lokmayı ancak onlar gibi sermayesi güçlü şirketler yutabilir. Bizim yapabileceğimiz sadece seyretmek. 400 milyon. Bu Winga'nın elinde şu an. Karar eden gelsin. Ronkan Gayrimenkul 400 milyon teklif verdi. Daha fazla artıran var mı? Tebrikler Patron Gu, daha baştan kazandınız. Rongan Gayrimenkul'ün geleceği de kesinlikle rüzgar gibi olacak. Ne yapalım? Hazırlıklıydık. Güç konuşur. 400 milyon, birinci. Tamam. Ming Sheng grubu, lütfen teklif verin. 430 milyon. 450 milyon. 480 milyon. 500 milyon. Bu arsa gerçekten iyi ama 500 milyon çok fazla değil mi? Evet, bir anda 500 milyona çıktı. Bu açık artırma değil, açıkça iki şirket. Gurur savaşı veriyor. Anne, abi, devam ediyor muyuz? Görünüşe göre bize sonuna kadar direnecekler. Böyle devam ederse, ikimiz için de iyi olmaz. Bu arsa, Yangcheng'in gelecekteki gelişiminin merkezi. Onu alırsak, Ming Sheng'in önümüzdeki 10 yıllık planlamasında büyük avantaj elde ederiz. Stratejik değeri şu ankinden çok daha yüksek. Ama şu an bu arazinin mevcut. En yüksek değer sınırına yaklaştı. Devam edersek, her marjı büyük ölçüde daralır. Değmez. Olmaz. Kar etmesek bile, bu arazi asla. Bu Winga'nın eline geçmemeli. Bu gurur savaşını. Ming Sheng kazanmalı. 550 milyon.
Patron Gu, bu arazinin üst sınırı. Yaklaşık 600 milyon. 600 milyonu geçmezsek, bu proje kesin kazançlı olur. ...600 milyon. Ne? 600 milyon mu? Bu yılki tek bir arsanın en yüksek satış fiyatını bile aştı. Daha da yüksek oldu. Ağabey, ne yapalım? 600 milyona çıktı. Arttır. Neden arttırmıyorsunuz? Az önce daha gözü kara değil miydiniz? Şimdi neden sesiniz çıkmıyor? Bir kerecik daha arttıracak cesaretiniz yok. Bizimle nasıl yarışırsınız? Yok, arttırmayacağım. Daha fazla arttırmanın hiç kârı yok. Hiç kar marjı kalmadı. Mingsheng'in ne kadar güçlü olduğunu sanmıştım. Meğerse Wang mühendis olmayınca, artık düzgün bir arsa bile alamazsınız. Tabii ki. Bank mühendis gibi profesyonel bir yetenek olmayınca değerlendirme yapamazlar. Bu arazinin gerçek değerini bile tahmin edemezler. Korka korka bizimle yarışmaya layık mısınız? Aptal. Gerçekten ele geçirdiğin şeyin altın külçesi olduğunu mu sanıyorsun? O arazi yüzeyde yağlı lokma gibi görünüyor ama aslında altı tamamen karmaşık aktif fay hatlarıyla dolu. Sadece temeli sağlamlaştırmak ve afet önlemleri için 200 milyon daha harcarsın. Gerçekçi oynamasaydık, bu gök çukurunu arazinin üst limitine yakın bir fiyata nasıl aldırtırdık sana? 600 milyon, birinci. Satıldı. Rongan Gayrimenkul'e tebrikler. 1 numaralı araziyi başarıyla aldınız. Shen Mingshu, gördün mü? İşte fark bu. Yetenek neredeyse, servet oradadır. Siz Mingsheng, insanları tutamıyorsunuz. Yağlı lokmanın benim tabağıma düşmesini izlemeyi hak ediyorsunuz. Gu Winga'nın tabağına. Görünüşe göre gayrimenkul sektöründe artık biz, Rongan, önce olacağız. Tebrikler Patron Gu. Alçak herifler, bir süre daha hava atın bakalım. Bekleyin. Bakalım o zaman da gülebilecek misiniz? Şimdi, bu müzayedede 2 numaralı arazi. Şehrin doğusundaki yeni bölgedeki atıl arazide, açılış fiyatı 30 milyon. İşte geldi. Hedefimiz bu arazi. 35 milyon. 40 milyon. 43 milyon. 50 milyon. Satıldı. Mingsheng grubuna tebrikler, 50 milyona. 2 numaralı araziyi başarıyla aldılar. Shen Mingshu, bu mu? Getirdiğin az kartın, önceki araziyi alamayınca. Kimsenin ilgilenmediği bu çöp araziye mi talip oldun? Düzgün bir rakibin bile yok. Gerçekten insanı güldürüyorsun. Ne anlarsın sen? Sadece 50 milyon, alıp orada öylece bıraksan bile. Benim için sorun değil. Hala inat ediyorsun, herkes biliyor. Şehrin doğusunun geliştirilmesi zor. Deli misiniz? Bu çöpleri hazine sanıyorsunuz. Mingsheng bu sefer yanıldı. O arazi. Ne değeri olabilir ki? Evet, Bozgu'nun aldığı. O merkezi araziyle kıyaslanamaz bile. Görünüşe göre Wang mühendis olmayınca, Mingsheng de bu kadar. Kim söyledi size bu arazinin? Kendimiz geliştireceğimizi. Geliştirmeyecekseniz, 50 milyonla ne yapacaksınız? Domuz yetiştireceğiz. Tabii ki değerlenmesini bekleyeceğiz. Belki şansımız yaver gider. Birkaç kat daha kazanırız. Değerlenmesini beklemek? Bu berbat arazi nasıl değerlensin? Görüşünüz bu kadar kötü. Kendinizi sıkıca saklamanız normal. Bakalım Mingsheng nereden bulmuş böyle bir aptalı? Win Duo, sensin demek. Shen Mingshu, Shen Mingshu. Mingsheng'de gerçekten kimse kalmadı mı? Bir köylü kızını öne sürmek, bu tam bir dünya gülünçlüğü. Dedim ya, profesyonel biri senin gibi. Gizlenmezdi. Meğer senmişsin köylü. Hey, herkes baksın. İşte Mingsheng'in
Şimdiki seviyesi. Hiçbir şey bilmeyen. Bir köylü kadını müzayedeye gönderiyor. Bence Ming Sheng yakında tamamen batacak. Ne diyorsun sen? Boss Shen, bu sefer gerçekten aklını kaçırmış. Hiçbir şey bilmeyen gelinine şirketi teslim etmek. Şirketi ateşe atmak değil de ne? Görünüşe göre Bosku haklıymış. Wang mühendis olmayınca Ming Sheng gerçekten çökmüş. Bu kadar profesyonellikten uzak bir şey yapıyorlar. Kim söyledi Ming Sheng'in bittiğini? Bu arazi uzak. Eski binalar çok. Belli ki hükümetin öncelikli yıkım hedefi. Hükümet planı açıklanınca tazminat. Belki birkaç katına çıkar. Yıkım tazminatı, Win Duoduo. Köydeki domuz ahırını yıkıp birkaç yüz lira almak sanıyorsun. Bu ticari yatırım, milyarlarca lirayla oynanan bir oyun. Sen hala yıkım tazminatıyla para kazanmayı düşünüyorsun. Tam bir köylüsün. Sana büyük fırsat verilse bile, sen, susam toplayan aklınla karpuz hayal ediyorsun. Boss Shen'in bu gelini. Gerçekten görgüsüz. Ming Sheng bu sefer. Bu 50 milyonda büyük bir darbe yiyecek gibi. Bekleyin, herkes baksın. Az önce resmi belge yayınlandı. Doğu Şehir Yeni Bölgesi eğitim öncelikli pilot bölgesi ilan edildi. Yakında yıkılacak, o arsa en az 10 kat arttı. Bu gerçek mi? Ming Sheng grubu nasıl bu kadar şanslı oldu? 50 milyonla milyarlarca kar. Bu vizyon. Çok acımasız. Neden teklif vermedim? Abla, gerçekten haklı çıktın. İnanılmazsın. Bu yatırım değil, adeta taşı altına çevirme sanatı. Evet Duo, sen harikasın. Sadece şans eseri doğru tahmin ettim, şanslıydım. Birkaç milyar Karneki, Batı şehirdeki arazim gelecekti. 10 milyarlarca saf kar getirecek. Evet, o arazi geliştirildiğinde, siz Ming Sheng, yine biz Rong An'ın altında kalacaksınız. Bosku, size tavsiyem şu an. Sahaya gönderdiğiniz araştırma ekibini arayın. Şu anda muhtemelen kötü bir haber buldular. Ve size nasıl bildireceklerini düşünüyorlar. Ne diyorsun? Bosku, araştırma ekibinden haber geldi. Batı şehirdeki arazinin altı tamamen mağara ve fay hatları dolu. Sadece temel güçlendirme ve afet yönetimi. En az 200 milyon daha gerektirecek. Ne? Boss Shen'in gelini. Çok yetenekli. Araştırma ekibinin bile. Önceden fark etmediği sorunu biliyordu. Evet, sadece Doğu şehirde milyarlarca kazanmadı. Batı şehirde de zarar etmedi. Bu yatırım vizyonu. Gerçekten üst düzey. O arazide sorun olduğunu nasıl bildin? Bosku, nasıl bildiğim önemli değil. Önemli olan, arazi için zaten 600 milyon harcadınız. Jeolojik işlemler en az 200 milyon daha gerektirecek. Üstelik olası kazalar ve gecikmeler dahil değil. Zorlukla inşa etseniz bile, yıllık işletme ve bakım. Yönetim maliyetleri toplandığında. En az 10 yıl sonra zar zor kar görebilirsiniz. Sen. Bosku, kendine iyi bak. Kar görme gününe kadar yaşamaya çalış. 400 milyon. 480 milyon. 500 milyon. 550 milyon. Yani o arazinin tuzak olduğunu biliyordun. Adım adım fiyatı yükselterek, en yüksek fiyatla. Ateşe atılmamı istiyordun. Bosku, açık artırma kuralı. En yüksek teklif kazanır. Siz zenginsiniz, biz Ming Sheng rekabet edemeyiz. Sadece size bırakırız. Win Duo, seni zehirli kadın. Bizi tuzağa düşürmeye cüret ediyorsun. Sonun kötü olacak. Doğru, yanılmıyorsam. Sen ve annem boşandığınızda, sadece 50 milyondan fazla paylaştınız, o zaman geri kalan. 550 milyon nereden geldi? Büyük ihtimalle. Büyük bankalardan borç alındı. 10 yıllık eşit ana para ödemesiyle hesaplarsak. Patron, her ay 6 milyondan fazla ödüyorsun. Bu, az önce ortaya çıkan 200 milyon da dahil. O zaman Rong An'ın nakit akışı kırılacak.
Winkan. Ne kadar zayıf bir psikolojik dayanıklılık böyle bir bedenle. Karı görecek güne kadar nasıl yaşadın ki? Bayılacak yer mi yoktu? Burada bayıldı. Tamamen insanı tiksindiriyor. Bana güven. Merhaba, temizlikçi kullanmış su var mı? Ne kadar kokarsa o kadar iyi. Tercihen tuvaletten yeni. Süre uzmandan. Ah, Koku ne kadar ağırsa o kadar çabuk ayılır. Fiziksel tedavi. hanımefendi. Bu tuvaleti yeni temizlediğimiz su, kesinlikle. Kokusu güçlü. Bu koku. Gerçekten otantik. Win Dodo, ne yapıyorsun? Onu uyandırmaya çalışıyorum. Bu bayılma çok saçma. Yun Hao, Gel bir yardım et. Tamam ablacığım. ağzını aç, ne kadar kokarsa o kadar çabuk ayılır. Uyandım. Gerçekten uyandı. Vay canına, ne kadar çabuk uyandı. Bu kokmuş su değil. Bu apaçık bir hayır işareti. Win Dodo, seni bekleyeceğim. Bırak artık hanımefendi. Hanımefendi öldü. Sus. O ölmedi, sadece uyuyor. Kokmaya başladı genç efendi. Hanımefendi kokuyor. Kokmuyor. Kokmuyor. Bu ne saçmalık? Dünya bu kadar çılgın mı? Ablacığım, çok harikasın. Nasıl? Her şeyi biliyormuşsun gibi hissediyorum. Ben mi? Benim doğuştan şansım biraz iyidir herhalde. Şanslı. Ablacığım, o zaman sen aç. Ben 300'den fazla açtım. Ama hala istediğim gizli modeli bulamadım. Vay canına. Şimdi bu. Bu kadar çok para kazanma yolu varmış. Bir peluş oyuncak. Bu kadar gizli. Gizli, gizli sürüm. Yenge, sen gerçekten harikasın. Zi. Benim küçük kız kardeşim. Kaç yaşına geldin artık? Benim gibi sakin olmalısın. Yunhao, önceki olaylar için benim de zor durumum vardı. Benimle bir kez buluşabilir misin? Yarın sabah 10, parkta buluşalım. Tanrım, bunu para ödemeden izleyebilir miyim? Bu kaslar, bu hatlar. Bu bornoz neden biraz daha bol olmuyor ki? Ne oldu? Canım, günaydın. Bu özellikle senin için pişirdiğim çorba, gücünü toplaman için. Duo. Son zamanlarda yanlış bir şey yapmadım değil mi? Biliyordum ondan hoşlanmayacak ama bu formül. Çok uzun zamandır pişirmemiştim. Elime alışkın değilim. Ama etkisi aynı kalıyor. Boş ver, bir daha pratik yapayım. Görünüşü o kadar iyi olmasa da. Ama tadı harika. Yorgunum canım. Aramızda ne nezaket ya sen. Eğer gerçekten bana teşekkür etmek istiyorsan. Karın kaslarına dokunmama izin vermekte bir sakınca yok ya. Ne hayal. Dingyu, kötü haber. Yunhao'yu Gujingan götürdü. Ne oldu bu? Dün Fuanjing ikinci ağabeyi buluşmaya çağırdı. İkinci ağabey işi bitirmek için gitti. Kim bilebilirdi ki o iki alçağın kötü niyeti varmış. Doğrudan adamı kaçırdılar. Peki Yunhao şimdi nerede? Bilmiyoruz. Telefonuna ulaşılamıyor, konumu da kapalı. Shen Mingshu.
Yunhao benim yanımda. Ama bu çocuğun şansı kötü, daha fazla zaman geçmeden. Şimdiden 3 milyon kaybetti. Sen annesin, onun için parayı öde. Gujingan, ne yapmak istiyorsun? Adamı almak istiyorsan, parayla Hong Kong kulübüne gel. Sana söylüyorum. Sabrım çok az. Bana oyun oynama. O iki alçak çok borç biriktirdi. Şimdi kesin para bulamıyorlar. Bu yüzden aklına geldi. Böyle bir şeytani fikirle Shanghai'yi kaçırmak. Onu para kaybetmeye zorlamak için bir tuzak kurmak. Baba dolandıranı gördüm ama oğlu tuzağa düşüreni hiç görmemiştim. Duo. Şimdi ne yapmalıyız? Hadi benimle birlikte Gujingan'la görüşelim. Yunhao. İkinci ağabey. Tam bir genç yakışıklı delikanlıydın. Sınırlı sayıda domuz kafasına dönüştürülmüşsün. Büyük yenge, büyük ağabey. Gujingan, o senin öz oğlun. Nasıl böyle el kaldırabilirsin? Öz oğul. Şimdi sadece Wang Jing'in karnındaki çocuk. Benim öz oğlum olmaya layık. Boş konuşma. 300 milyon. Yoksa kimse onu götüremez. 300 milyon mu? Az önce 30 milyon demiştin. Fikrimi değiştirdim. Olmaz mı? Bankada büyük miktarda para çekmek için randevu almak gerek. Bir anda nasıl? O kadar para çıkarabilirim. Para yok, öyle mi? Basit. Burası imparatorluk kulübü. Para yoksa borç alabiliriz. Her birimiz 300 milyon ana para borç alalım. 3 el belirleyelim. O zaman kim kazanırsa kazansın. Onu serbest bırakacağım. $300 milyon, o para benim dişimin kovuğuna bile yetmez. Sadece bu kumar masasına oturmaya cesaret ederseniz. Sizi 30 milyar, 300 milyar borca sokmanın bir yolunu bulurum. O zaman, bu çöpü kurtarmak bir yana. Tüm Shen ailesi derisiyle kemiğiyle. Bana geri ödeyecek. Cennetin yolunu seçmek varken cehennemin kapısını kendin açıyorsun. Benimle kumar oynamaya kalkmak, kurbanın kızgın yağ atlaması gibi. Peki müdür bu kadar istekliyse? Ben de seninle birkaç el oynarım. Duo. Kumar oynamayı biliyor musun? Bilmiyorum ama kesinlikle kaybetmem. Duo. Gujingan küçükken köyde büyüdü. Bir grup kumarbazdan hile yapmayı öğrendi. Sen bir acemi olarak onunla oynarsan, zarar görürsün, büyük yenge. İkinci ağabey Tekas Hold'em şampiyonuydu. Bu kadar kısa sürede 30 milyon kaybetti. Kesinlikle Gujingan ve Fuanjing. Birlikte kurulan bir tuzak. Aynen öyle, ablacığım. Ne oldu, yoksa? Masaya oturmaya bile cesaretiniz yok mu? Peki. Kaybetmekten bu kadar korkuyorsanız, önümde diz çöküp yalvarın. Belki keyfim yerinde olursa size %1 indirim bile yaparım. Söyledim ya. Ben seninle oynarım. Abla Duo. Duo. Bırak, ben oynayayım. Yurt dışında okurken. Arkadaşlarla sık sık Tekas Hold'em oynardım. Şimdi biraz acemileştim ama. Hiç oynamamış olmandan iyidir. Bana güven, hallederim. Başlayalım. Teknikleri oldukça ustaca. Usta işi. Bakış açısı acemi gibi değil. Acaba bizim gibi mi? Ne panikliyorsunuz? Masa oyunlarında önemli olan tecrübe ve taktik. O taşradan gelen bir kız. Birkaç boka benzemez numara öğrenmiş olsa bile, sadece blöf yapıyor. Misafir ne isterse, sen karar ver. Pay gol, Tekas Hold'em. Yoksa Bacerat mı? Saydıklarının hiçbirini bilmiyorum. Ama tam 3 kişiyiz, hadi köylü vatandaş oynayalım.
Köylü vatandaş mı? Şaka mı yapıyorsun? Burada köylü vatandaş oynamaya cesaret etti. Köylü vatandaş mı? Ne kadar becerikli sandım. Meğerse sadece çocuk oyunları oynayabilen bir köylüymüş. Ne olmuş yani? Sizi yenebiliyorsam yeter. Kartları dağıt. Tamam. Hadi, kartları karıştır. Bu elin tabanı 10.000. Puan çağırabilirsin. Kaç puan çağırırsan o kadar katlanır, en fazla 5 puan. Köylü vatandaş en kolay hile yapılabilen oyun. Kurala göre. Bu Jingan kesinlikle bana iyi bir el dağıtacak. Beni kışkırtmak için. Kendimden emin bir şekilde yüksek puan çağırdığımda onlar. Tesadüfi gibi görünen baskılarla beni bir çırpıda uçuruma sürecekler. Kartlara bak. Hey! Şu 3 kart ne işe yarıyor? Evet, buraya koymak ne anlama geliyor? Ana kartı bile bilmiyorsun. Toprak sahibi kartı. Demek ki gerçekten bir acemisin. Kuralları bile bilmiyorsun. Görünüşe göre o süslü püslü hareketlerin sadece insanları korkutmak için öğrenilmiş. Bu seviyeyle masaya oturmaya cesaret etmek, para getirmeye gelmek değil mi? Kim kuralları bilmediğimi söyledi. Çok uzun süredir oynamadığım için unutmuşum. Bu kartlar. Bu ne böyle? Ah, bu el berbat. Benim kartlarım ortalama, 1 puan diyorum. Hey, benim bu elim oldukça iyi. 3 puan diyorum. Sevgilim, onların teklifleri yüksek değil. Bu kartlarla toprak sahibi olmayı teklif etmeli miyim? Kesinlikle etmelisin. Bu kadar iyi kartlarla 5 puan diyorum. Evet, kesin kazanırım, 5 puan. Bu elde sadece bombalar var gibi görünüyor. Rastgele oynasam bile kazanırım. Ama aslında bu onların hazırladığı bir tuzak. 10.000 puanlık taban. Onların özenli manipülasyonuyla sadece bir el. Beni iflas ettirmeye yeter. Doğdu. 10.000 puanlık taban çok büyük değil mi? Açıkça hazırlıklı gelmişler. Evet, abla. Şu ikisinin bakışlarına bak. Hemen kötü bir şeyler planladıkları belli. Bu el oynanmamalı. Doğdu. Neden toprak sahibi olmayı teklif etmedin? Edeceğim. Bu kadar iyi kartlarla kesinlikle etmeliyim. 5 puan diyorum. Vay canına, şansım gerçekten çok iyi. Şansım harika. Vay canına, bu şans gerçekten inanılmaz. Tek bir işe yaramaz kart yok. Bu kadar iyi oynayabileceğini tahmin etmemiştim. Aptal tuzağa düştü. O zaman ben önce bir üçlü ve bir tek atayım. 3 tane 3 ve 1 7. Bomba. O benim bombalamamı istiyor. Ah. Benim kartlarımda nasıl bir tane bile üçlü ve tek yok? Ah, neyse. 4 tane 5. Oyunun başında bomba atıyor. Kartları ne kadar iyi olabilir? Ah, 4-5. Tam da karşılayabilirim. 4-6. Siz ne yapıyorsunuz? Doğdu sadece bir üçlü ve bir tek attı. Siz direkt 2 bomba attınız. Aynen. Siz ikiniz nasıl 3 tane 3'e bomba atarsınız? Acaba kartlarınızı önceden hazırladınız mı? Kartları sen karıştırdın. Biz nasıl hazırlayalım? Bombalar fazla diyorsan, sen de bomba atsana. O zaman ben. 4-8. Aptar. 4 onlu. 4 vale. Aman tanrım, başlangıçtan beri patlıyor. Rüya mı görüyorum ben? Bu gerçekse, bu el 100 milyonlarla oynanıyor. 4 kız. Ha, tam zamanında. 4 papaz. Neyse, kendi adamıma oynamayayım. Pas. Özür dilerim, ben devam edebilirim.
4 as. Yok pas. Van Wing abla, ya sen? Ben varım. 4 ikili. Görünüşe göre bu elde şansım biraz daha iyi. Elinde sadece 4 dokuzlu kalmış olmalı. Şu ana kadar masada 9 kez patlama oldu. Taban puan 10.000, 5 puan açtın, 9 patlama 9 katı. Kaybedersen bize her birimize 256 milyon 2 kişi toplam 512 milyon vereceksin. Ve bu el henüz bitmedi. Sonunda daha da fazla kaybedeceksin. 500 milyon. Bu Yunhao'nun kaybettiği 300 milyondan. Daha fazla olmaz, bu çok büyük oynanıyor. İnsanları istemiyoruz. Yunhao. Endişe bak. Abla, olmaz abla. Yardım etmeden bırakamazsın. Gitmek mi? Masa kuralı, başladı mı durmak yok. Lian doğdu. Pes edersen, parayı ödersin. Parayı ödeyemezsen, o zaman Tingyu. Mingxing grubunun %20 hissesini borca karşılık verir. Rüyanda görürsün, ölürüm de Mingxing grubunu. Senin gibi alçakların eline vermem. Ha, o sana kalmış değil. Bugün ya para, ya hisse, yoksa sizler. Buradan çıkamazsınız. Aman ya, Vingan. Bence Dudu ve Zhi oldukça narin görünüyorlar. Borcu ödeyemezlerse, bazı yerlere gönderilirlerse belki iyi bir fiyata satılırlar. Ha ha ha. Mantıklı, alın onları. Yeter, hisseleri devredebilirim. Ama onlara dokunamazsın. Ha ha ha, tamam. Sözleşmeyi getirin. Buyurun. Dur, kim söyledi sana? Bu eli kaybettim. Aman Vian doğdu. Rüya mı görüyorsun? Sende sadece 4 tane 9 var. Benim 4-2'imi nasıl karşılarsın? Ha, Karşılayamazsam, iyi bir şekilde bak. Benim kartlarım. Gerçekten ne? vay canına, Joker bombası onun elinde. Joker bombası, ben kazandım. Bu nasıl mümkün olabilir? Joker bombası nasıl sende olabilir? Nasıl mümkün olmasın? Bu Joker bombası hep benim elimdeydi. Hile yaptın. Joker bombası açıkça benim elimdeydi. Senin kartlarına hiç dokunmadım. Nasıl hile yapayım? Van Wing abla. Yanlış kartlara mı baktın? Yanlış bakmak. Saçmalık. Nasıl olur da kendi kartlarımı bilmem? Manwing, senin kartların nasıl? Bu mümkün değil. Benim gizli kartlarım açıkça Joker bombasıydı. Nasıl 4-9 oldu? Siz az önce gördünüz. Benim gizli kartlarım. Açıkça Joker bombasıydı. O hile yapıyor. Yanlış hatırlıyorsun. Joker bombası hep onun elindeydi. Evet, hepimiz görüyorduk. Abla bir tanrıça. Sadece bir. Yer değiştirme ve hafıza manipülasyonu. Çocuk oyuncağı. Sadece biraz fazla büyü gücü harcadım bu gece. Kocamın karın kaslarını okşayıp iyice enerji dolmalıyım. Siz, hepiniz onun tarafından satın alındınız. Bana komplo kuruyorsunuz. Yang doğdu. Burası Long ağabeyin bölgesi. Hile yapmak. İyi bir sonla bitmez. Long ağabey. Çok büyük cesaret. Kim bu kadar cesaretli? Long ağabeyim. Benim mekanımda hile yapmaya? Aman Long ağabey. Tam zamanında geldiniz. İşte bu kadın. Sizin mekanınızda hile yapıp kuralları bozdu. Evet Long ağabey, böyle mekan bozan insanları iyi bir şekilde ele almalısınız. Bu Long ağabey görünüşte otoriter, aslında. Günlük harçlığı sadece 50 lira olan bir kılıbık. Normalde tarçınlı, incili bubble tea içmek istese. Önce karısından izin almak zorunda.
O nasıl biliyor? Hayır, o hiç konuşmadı. Nasıl onun konuşmasını duyabiliyorum? Long ağabey, sizin mekanınızda hile yapmaya cüret etmek, tamamen yasaları hiçe saymaktır. Bu tür insanları, kurallara göre sert bir şekilde cezalandırmalısınız. Başkalarına ibret olsun diye. Benim mekanımda hile yapmaya cüret etmek, kesinlikle cezalandırılmalı. Hadi, hile yapanı tutun. Gerçekten o mu? Vian doğdu. Bittin sen. Onlar mı? Neden onları yakaladılar? Long Bey, hile yapan o. Bizi neden yakalıyorsunuz? Evet Long Bey, yakalanması gereken o. Kapa çeneni. Vallahi iş becermişsin. Burası benim düzgün bir eğlence kulübüm. Sizi iki aşağılık herif, her yeri berbat ettiniz. 2-3 el oyunda. O genç adamı 30 milyon kaybettirdiniz. Epey beceriklisin Hasan. Long Bey, biz hata yaptık. Bir daha asla yapmayacağız. Lütfen bize merhamet edin. Evet Long Bey, hepsi bir yanlış anlaşılma. Yunhao benim oğlum. Biz sadece şakalaşıyorduk. Gujingan, hiç utanmıyor musun? Az önce bizi sözleşme imzalamaya zorlarken neden söylemedin? Şakalaştığınızı. Şimdi işler ortaya çıktı. Yanlış anlaşılma diye bir adım atıyorsun. Bu dünyada. Böyle kolay kaçar mı? Aynen öyle. Sen, yeter. Şu iki göz tırmalayan şeyi götürün dışarı. Kurallara göre. İyice halledin, Long Bey. Bakın şu işe. Ne oluyor böyle? Patron Shen. Çok teşekkür ederim. Bu ikisi burada sürekli iş karıştırıyordu. Bir iki kere değil, hep somut kanıt bulamıyordum. Bugün, sizin önceden bana haber vermeniz sayesinde, ikisini de ortaya çıkarabildik. Long Bey, çok naziksiniz. Asıl ben size zamanında müdahale ettiğiniz için teşekkür etmeliyim. Önemli değil. Kardeşiniz yaralanmış, önce tedavi olmaya gitsin. Buradaki işleri ben hallederim. Hey meme, Teşekkürler. hadi gidelim. Az önce içinden söylediği Tanrı ne demekti? Anne ve Ziyi, hastanede Yunhao'ya baksın yeter. Önce seni eve bırakayım. Tamam. O top gelmeden önce. Beni nasıl çekip aldın? Öyle mi? Ben sadece bir şeyin geldiğini hissettim. Sadece bir el uzattım. Duo. Uzun zamandır sormak istediğim bir soru var. Sen gerçekte kimsin? Ben bir anda doğduyum. Şansı biraz daha iyi olan. Bir güzellik. Sadece şans mı? Gelecek basketbol topunu önceden tahmin edebiliyorsun. Doğu şehir yeni bölgesinin arsa fiyatlarının fırlayacağını da biliyorsun. Belki de doğuştan daha tetikteyim, daha şanslıyımdır. Öyleyse, seni yanımda daha sıkı tutmam gerekiyor. Böylece, Mingxin grubunun performansı 2 katına çıkmalı. Vay canına, bu adamın gülüşü çok güzel. Onu hemen oracıkta cezalandırmak istiyorum. Hadi gidelim. Benim küçük servet tanrıcığım. Dışarısı soğuk. Eve gidelim. Hey, abi, abla. Ne var? Doğum günüm yaklaşıyor. Yeni bir yaş. Biraz yeni denemeler yapmak istiyorum. Yine ne yapacaksın? Ben. Bunu yeşile boyamak istiyorum. Shenzi'yi, eğer boyamaya cesaret edersen, çiçeklerin neden bu kadar kırmızı olduğunu bizzat yaşatırım sana. Sıkıcı. Abi, sadece benden 6 yaş büyüksün. Nasıl bu kadar muhafazakar yaşıyorsun? Abla, sana söyleyeyim, erkekler 25'i geçince 65 oluyor. Abim yaşlandı. Shenzi, Ben gidiyorum. hanım, başkaları bana inanmayabilir. Bu dokunuş, bu atmosfer, bu kadar bekledim. Sonunda et yiyecek miyim? Ah bu mutlulukta. Çok aniden geldi.
Kocacığım, Ziye'nin doğum günü yaklaşıyor diyorsun. Ona ne hediye alsak iyi olur. Bu kadar çok şey var ki. Gözüm karıştı. Ben genellikle ona takı ya da sınırlı sayıda çanta, elbise hediye ederim. Hepsini çok sever. Öyle mi? Peki sen ne seversin? Ben altını severim. Ne kadar ağırsa o kadar iyi. Elmas sevmiyor musun? Elmasın sonsuza dek sürdüğü, bir kez alınınca ömür boyu kaldığı söylenmiyor mu? Altın ne güzel, altın sağlam bir yatırım aracı. Kargaşa döneminde antika, refah döneminde altın. Biliyor musun, son yıllarda altın fiyatları deli gibi arttı. Elmasın üzerindeki fiyat farkı çok yüksek. Yine de o parlak, ağır, küçük sevimli şeyler bana daha uygun. Bayan Shen, bu bizim yeni gelen ürün serisi kataloğumuz. Bir bakmak ister misiniz? Tamam, bir bakayım. Alo? Daha önce özel yaptırdıklarımızı bir kenara koyun. Genç hanıma bir takım altın takı daha hazırlayın. Ne kadar ağırsa o kadar iyi. Tatlı masasındaki makaronlar kesinlikle şehrin batısındaki o dükkandan olmalı. Ziyi onların tadını çok seviyor. Merak etmeyin hanımefendi. Zaten talimat verdik. Arka plan panosunun açısını biraz daha ayarlayın. Bir de bu balonlar. Biraz daha canlı renkler ekleyin. Fotoğraflar güzel çıksın. Tamam hanımefendi. Hemen ayarlatıyorum. Tabii ki en önemlisi güvenlik. Yarın gelenler. Hepsi yakın arkadaşlar ve akrabalar. Hiçbir ilgisi olmayan kişinin gelip rahatsız etmesini istemiyorum. Tüm giriş yapanlar sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Merak etmeyin patron Shen. Ek personel görevlendirdik. Her şeyin kusursuz olmasını sağlayacağız. Hım. Neden biz lağım faresi gibi? Burada saklanırken onların Shen ailesi böyle lüks bir doğum günü partisi düzenleyebiliyor. Sadece sinirlenmenin ne faydası var? Şu an sadece kredileri ödeyemiyor değiliz. Long Efendi de hala beni bulmanın yollarını arıyor. Ben rahat etmeyeceksem onlar da etmesin. Doğum günü partisi Shen ailesini rezil edip bir daha toparlanamaz hale getireceğim. Nasılsınız? Bayan Li, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Doğum günün kutlu olsun, Ziyi Hanım. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel ve görkemli. Siz ne yapıyorsunuz burada? Burası size uygun değil. Mingshu, bugün Ziyi'nin doğum günü. Ben bir baba olarak kızıma bir doğum günü dileğinde bulunmaya geldim. Bu bile mi uygun değil? Evet. Teyze, ben ve Ziyi eskiden iyi arkadaştık. Tabii ki ona içtenlikle tebrik etmeye geldik. Bu kadar cimri olmayın. Bizi kovmayın. Siz. Duo. Buraya gel. Doğum günü partisinde Shen ailesinin gelini ve kayınbiraderi. Gizli rezalet ortaya çıktı. Bakalım Shen ailesi üst tabakada nasıl ayakta kalacak? Teşekkürler herkese. Kızım Ziyi'nin doğum gününe geldiğiniz için. Yemekler hazır. Yemek alanına geçebilirsiniz. Dikkatli olun. Birazdan görüşürüz. Niye sürekli bana bakıyorsun? Yoksa bana gizlice bir şey mi kattın? Viyan doğdu. Beni ne sandın sen? Yunho. Ne var? Biliyorum, bana bu baba olarak. Biraz kırgınsın. Ama sonuçta baba oğluz. Bir kadeh içmek, çok olmaz değil mi? Tamam, ne diyecektin?
Tamamdır. Gidelim. Gidelim. Bu nasıl hiç ses yok? Yoksa bu Shen Yunhao yapamadı mı? Girip bakalım. Olur da olmadıysa onlara yardım ederiz. Niye bayılmadınız? Açıkça. Abla sana diyorum. Fazla saçma diziler izlemişsin. Beynin sulanmış. İlacının kokusu. O kadar berbat ki sinek ilacı gibi. İnsanlara tuzak kurmak istiyorsun. Sizin bu kafayla artık. Entrika çevirmeyin bari. Yoksa siz ikiniz. Gerçekten çaresiz kalıp güvenceli bir iş mi? Arayıp dikiş makinesini basacaksınız. Lian doğdu. Fazla şımarma. Somut bir şey olmasa bile. Ne fark eder? Otel kameraları açıkça çekmiş. Sen ve Shano aynı odaya girdiniz. Yalnız bir erkek ve kadın aynı odada. Bu fotoğraflar ve videolar yayılırsa Shen ailesi yine biter. Öyle mi? Ama sanırım sizin. Bu şansınız kalmadı. İşbirliğiniz için teşekkürler. Onların adına birçok büyük vadesi geçmiş borç dosyası açıldı. Onları arıyorduk. Bugün hepsini halledelim. Bilerek yaptın. Bir an doğdu. Bu senin kurduğun bir tuzak. Tabii ki. Yoksa Shen ailesinin güvenliğini. Hayat olduğunu sandım. İstediğiniz gibi. Gelip bu göze batan ikiliyi içeri aldırdınız. Ve bu kadar kolay ilaç karıştırabildiniz. Biz sadece senaryonuza uygun hareket ediyoruz. Sahneyi hazırlamakla kaldık. Abla, bu zekayla ilaç koymayı akıl etmeleri. Zaten sıra dışı bir başarı. Onlardan, çifte ajan planımızı çözmelerini beklemeyin. Ama az önce şarabı içtiniz. Ablanın özel tarifi, 1 tane canlandırır. 2 tane yorgunluğu alır. 3 tane. 3 tane gereksiz. Bu küçük numaralarınız için. 1 tanesi yeter de artar. Hadi gidelim. Bir an doğdu. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Hoşça kal. Hanım, biz de yemeğe gidelim. Çok ekşi. Abi, bu aşkın ekşi kokusu mu? Vay canına. Gerçekten hazırlamışsın. Üstelik içi dolu. Sadece bu değil, tam takım var. Sana bir de. Saf altından 10 kilo ağırlığında Phoenix tacı hazırladım. Kocacığım. Canım kocam. 10 kilo tac boynumu. Kırar mı? Ama dudaklarım. Kesinlikle kafamın arkasına kadar uzanır. Güneşle omuz omuza. Hadi gidelim.